3 yıl önce, geçen Ağustos'ta. Teddy Wright sadece yalnız biri değildi. Aynı zamanda, koşullar tarafından kötü muamele edilmiş biri olduğunu düşünüyordu kendisi. Önceki sezon Hudson üzerindeki okulda, hafifçe, kışlalar, denen yerde çok yoğun çalışmıştı. Öğretmenlerinin gönderdiği övgü dolu raporların ödülü olarak, Adirondacks'ta uzun bir tatil ve New York eyaletinin kuzeyinde yaşayan bir okul arkadaşına ziyaret sözü verilmişti ona. Teddy'nin ailesi yazı moda olan tatil yerlerinde geçirmeyi planlıyordu. Ama 3 ay boyunca, sertçe mücadele edilen bir yerde bol av bulunsa da, Teddy onlara eşlik etmek istemiyordu. Ormandaki hayat, bir adamın sürekli giyinmek zorunda olduğu büyük bir sahil otelinde kalmaktan çok daha iyidir, dedi, kız kardeşlerinden biri seçimine şaşırdığını ifade edince. Babam bana çift namlulu bir silah verdi, kendi oltam ve sinek koleksiyonum var. Jack ve ben sıcak kumlarda oyalanırken, siz burada en neşeli zamanları geçireceğinizi düşünün. Teddy Jack'in evine gitti, ama üzücü bir gerçekle karşılaştı. Genç beyefendi o kadar hastaydı ki, uzun süredir planlanan yolculuğa çıkmasına izin verilmeyeceği kesindi. Yine de orada kaldı. Rahatsız edici bu gerçeği tamamen öğrenene kadar bekledi. Sonra sorumluluğu bir hizmetkara bırakarak eve döndü ve kendi deyimiyle, sadece inatlaşmak için, ailenin geri kalanına katılmayı reddetti. Bu son derece aptalca bir karardı elbette. Ama Teddy, 17 yaşında bir çocuğun böyle anlarda düşebileceği türden bir ruh halindeydi. Neredeyse somurtkanlığa varan bu ruh haliyle günler geçirdi, ta ki okul arkadaşı Neil Emery'den bir mektup alana kadar. Neal'in babası Bridgeport'ta yaşıyordu. Bay Emery o şehirde büyük bir fabrikaya sahipti. Neil ise tatilini evde geçirmeyi ve annesinin bir yıl önce hediye ettiği Slope yatının tadını çıkarmayı planlıyordu. Mektupta Teddy'ye yapılmış acil bir davet vardı. Adirondacks gezisinin ertelendiğini öğrenmiş olan Neil, mektubunu şaşırtıcı bir duyuruyla bitiriyordu. Babam az önce Sea Dream'i satın aldı, 100 feet uzunluğunda güzel bir buharlı yat. Annem Bar Harbor'dayken yaklaşık 3-4 haftalık bir gezi teklif etti ve seni bize katılmaya davet etmemi istedi. Harika vakit geçireceğiz. Hiçbir engel çıkmazsa hemen gel. Çarşamba sabahı yola çıkıyoruz. Mektup pazartesi öğleden sonra gelmişti. Yani Teddy'nin hazırlanmak için çok az zamanı vardı. Önce babasına uzun bir telgraf gönderdi. Neal'in yazdıklarını aktardı ve Sea Dream'in yolcu listesine katılmak için izin istedi. Akşamın geç saatlerine kadar olumlu yanıt geldi. Tuzakları, silahı ve balık aletleriyle birlikte bavulunu hazırladı. Salı sabahı ilk trenle yola çıktığında, kötü mizacının tüm izleri silinmişti. Çünkü buharlı yatta bir gezi, ormanda kalmak kadar büyük bir zevk vaat ediyordu. Üstelik bu kadar yorucu da olmayacaktı. Neil onu depoda karşıladı. Bagajları bırakmak için kısa bir süre evde bekledikten sonra ikisi, limanda demir atmış parlak boyalı yatı görmeye gittiler. Deniz mimarisi konusunda uzman olmasa da Teddy, kabloya tembelce asılı duran küçük geminin güzelliğini hemen fark etti. Sanki gerektiğinde büyük bir hız ve güç gösterebilecekmiş gibi duruyordu orada. Neil iskeleden sinyal verdi. Mürettebattan ikisi karaya çıktı, kaptanın teknesine bindi ve çocuklar gemiye geçti. Günün geri kalanını neşeyle gemiyi inceleyerek geçirdiler. Ana salonun iki yanında birer kamerası vardı. Neil, bunlardan birine eşyalarını çoktan yerleştirmişti. "Burası bizim odamız," dedi ve şimdi neden bagajını eve taşımaya zahmet ettiğimizi sormaya başladım. "Burada kalacak olsaydık gemide yaşardık. Şehirde kalmaktan çok daha serin. Bunu yıkmamıza hiçbir şey engel değil," diye yanıtladı Teddy gülerek. "Bu gece burada kalmayı kesinlikle tercih ederdim. Hadi öyleyse, böylece yolculuk başladığında kendimizi daha evimizde hissederiz." Çocuklar karaya çıkarıldı. Denizcilere dönene kadar iskelede beklemelerini söylediler. Ardından kısa bir ziyaret için Bay Emery'nin ofisine uğradılar. Neil, planlarını anlattı ve yelken zamanından biraz önce gemide kalmak için izin aldıktan sonra, Teddy'nin bagajı küçük kameraya taşındı. Ve her iki çocuğa da bu yer büyüleyici geldi. " Keşke 3 yıl gitsek," dedi Teddy, kendini bir dolabın üzerine atarken. O an, yolculuğun gerçekte ne kadar süreceğini bilseydi, böyle bir dilek dilemeyeceği kesin. "Gelecek yıl babam sezonun başında yola çıkıp annemi de alacak," dedi Neil. "Okula dönme zamanı gelene kadar geri gelmeyeceğiz. Ve bana da bir davet gelecek," diye yanıtladı Teddy, gözleri böyle bir gezinti hayaliyle parlayarak.
hiç sorun olmaz. Zaten söz verdi, babanla konuşacak. Bu arada önümüzde güzel bir gerçek var, bir ay boyunca gemide kalmak. Evet, ama burada bu kadar sıcakta oturmak için bir neden yok. Hadi güverteye çıkalım, sonra da motor dairesine göz atalım. Mühendis Jake Foster, tentenin arka tarafındaydı. Yaklaşık 25 yaşında, iri yarı ve neşeli bir adamdı. Neil arkadaşını tanıştırırken şunu da ekledi. Teddy daha önce hiç yat yaşamamış, yelkenli teknede bile. Jake ziyaretçiye meraklı bir bakış attı, sonra güldü. Okyanusla ne zaman tanışacağını öğrenme şansı olacak. Anladığım kadarıyla Bay Emery, dönmeden önce Bahamalara uğrayacak. Babamın orada işi var, dedi Neil. Gelecek sonbahardan daha geç kalmaması gerekiyor. Bu yüzden bunu da gezinin bir parçası haline getirmeyi planlıyor. Hava çok zorlu olur mu, diye sordu Teddy. İlk kez, Neptün'e bir saygı göstermesi gerekebileceğini düşündü. Bu mevsimde değil, dedi Jake. Ama Sea Dream büyük ihtimalle açık okyanus dalgasında ne demek olduğunu gösterecektir, ondan sonra bu limana burnunu sokup bakmak isteyeceksiniz. Az sonra mühendis aşağıdan çağrıldı. Çocuklar kıçta kalarak Bahamalar hakkında bildikleri her şeyi konuştular. Mağazalar zaten gemideydi. Her şey yola çıkmak için hazırdı. Sahibi gelir gelmez ve görevli onları akşam yemeğine çağırdığında, yolculuk gerçekten başlamış gibiydi. Sea Dream'deki ilk gecelerinde, çocukların gözlerini kapatıp uyuması uzun sürdü. Yeni çevre, her şeyi heyecan verici kılıyordu. Teddy, silahları kameradaki en iyi görünecekleri yerlere astı. Neil ise yolculuk sırasında uygulamak istediği planlardan söz etti. Sonunda, büyüleyici sohbet konularına rağmen, ikisi de uykuya daldı. Sabah oldukça geç saatlere kadar uyandıklarının farkına bile varamadılar. İlk gözlerini açan Teddy oldu. Birkaç saniye içinde vidanın zonklaması ve limandan gelen serin hava, yolculuğun başladığını haber veriyordu. "Neil, Neil," diye bağırdı, arkadaşını sarsarak. "Uyan, sanırım denizdeyiz." Neil bir anda doğruldu. Küçük pencereden bir bakış attı ve gülerek yanıtladı. "Yolda olduğumuzdan şüphe yok. Ama bugün denizi göremeyiz. Neden? İçindeyiz zaten. Coğrafyayı unuttuysanız, okula döndüğünüzde çok çalışmanız gerekecek. Sea Dream, okyanusa ulaşmadan önce Long Island Sound'dan geçmeli. Ve büyük ihtimalle bu gece Martha's Vineyard'a sığınacağız." "Evet, Sound'u biliyordum tabii. Sadece unutmuştum hepsi bu," dedi Teddy, bu kadar cehaleti ifşa ettiği için biraz utanmış görünerek. Çocuklar tuvaletlerini hiç bu kadar hızlı yapmamışlardı. Gemi yolunun ilk gününden en yüksek keyfi almak için güvertede olmak istiyorlardı. Dışarı çıktıklarında Teddy'nin dudaklarından şaşkın bir sevinç çığlığı yükseldi. Yat neredeyse tam hızda, sakin bir su üzerinde ilerliyordu. Burada orada her türden tekne, aktif balıklar gibi ileri geri hareket ediyordu. "Sana söylüyorum, yelken sporunda eşi yoktur," dedi Teddy coşkuyla. "Her zaman bu kadar güzel olmaz," dedi Neil. "Fırtına çıktığında ve yat dans etmeye başladığında. Adirondacks'ta kamp yapmanın çok daha iyi olduğunu düşünürsün. Böyle zamanlarda gemiler her zaman limana sığınır sanıyordum. Açık denizdeyseniz, hava ne olursa olsun üstesinden gelmek zorundasınız. Ama şimdi bunlardan bahsetmek için bir neden yok. Kahvaltıdan önce Jake ve motorunu görelim." İlk günü böyle geçti. 3 doyurucu öğün yediler. Buharlı geminin her köşesini incelediler. Sea Dream, Cottage City'ye ulaşana kadar zaman nasıl geçti anlayamadılar. Bay Emery orada 1-2 gün durmayı teklif etti. Akşama doğru rüzgar güçlendi. Küçük tekne, Teddy'nin kıyıdan biraz açıkta demirlediği sırada, kesinlikle rahatsız hissediyordu. Deniz, en deneyimsiz bir denizcinin bile, hasta olmasına neden olacak kadar dalgalı değildi. Ama Teddy hiç denize açılmamıştı. New York'tan Brooklyn'e geçişteki küçük vapur yolculuklarının dışında. Ve Sea Dream'in o an yaptığı hareketler, ona kabus gibi geldi. Uzun kablonun üzerinde hafifçe dans ediyordu sanki. Etrafındaki her zarif salınım, Neal'in misafirinin midesini alt üst ediyordu. "Aşağıya inmeyecek misin?" dedi Neil, Teddy sendeleyerek yaklaşırken. "Oraya ulaşabilirsem, iniyorum," diye titrek bir sesle yanıt verdi. "Ama şehri görme şansımız olacak. Babam şu an karaya çıkıyor." "O küçük teknelerden biriyle mi?" dedi Teddy, davlumbazlara bakarak. Parlak 4 yedek tekne güneşte parıldıyordu. "Tabii ki. Başka nasıl gidecek? Benim için fark etmez. Bu tekne yeterince zıplıyor ki bir adam keşke yat diye bir şeyi hiç duymamış olmayı dilesin."
O küçük kabukta ise durum çok daha korkunç olmalı. Ama değil. Hasta olmayı düşünmemeye çalış ve benimle gel kıyıya. Ölüyormuşum gibi hissederken bunu nasıl düşünmeyeyim? Ve ardından, konuşmayı sürdüremeyecek halde, Teddy aşağıya koştu. Neil daha rahat bir şekilde peşinden geldi. Yoldaşını yatağa razı edemedi Neil. Teddy ertesi sabaha kadar orada kaldı. Yarım fırtına sırasında Bay Emery, Nantucket'e gidecek bir arkadaş grubunu almaya karar verdi. Teddy şiddetli bir deniz tutması krizi geçirdi. Cottage City'ye varır varmaz eve dönmek istediğini söyledi. Büyük ihtimalle bu tehdidi gerçekleştirirdi. Ama yattan kıyıya dönmeleri için 4 gün kaldı. O zamana kadar Jake'in dediği gibi, Teddy, deniz bacaklarını bulmuştu. Artık tekne ne kadar sallansa sallanılsın rahatsız olmuyordu. Yiyecek kokusu bile artık onu memnun ediyordu. Sea Dream Cottage City'den Bahamalara doğru ayrıldığında, Teddy için yolculuğun keyifli kısmı aslında yeni başlıyordu. Belirli bir yere belirli bir sürede varmaları gerekmediği için, yat yarı hızda çalıştırıldı. Böylece hem kömür tasarrufu sağlanıyordu, hem de makine gereksiz yere yıpranmıyordu. Suda bu kadar sıcak olabileceği hiç akıllarına gelmemişti. Ama güneye indikçe sıcaklık arttı. 2 gün boyunca neredeyse tam bir durgunluk hüküm sürdü. Tek hava hareketi buharlı geminin kendi hareketinden geliyordu. Kameralar fırın gibiydi. Termometre 84 dereceyi gösterirken mutfakta 20 derece daha fazlaydı. Makine dairesinde ise zaman zaman 130 dereceye kadar çıkıyordu. Neil ve Teddy, tentenin gölgesinde hareketsiz uzanmaktan başka bir şey yapamıyordu. Yardımcı olmak istediler ama başaramadılar. Görevli buz gibi soğuk içecekler hazırlarken, onlar sadece bekleyebildi. Yatlık yeniliği bir ölçüde geçmişti. Sea Dream'in daha serin bir iklime ne zaman ulaşacağını sayıyorlardı. Jake onlara, demir atıldığında ve ateşler söndürüldüğünde geminin çok daha serin olacağını söyledi. Bu yüzden ikisi de Providence kanalı girişindeki Bridgepoint göründüğünde büyük bir sevinç yaşadı. Kıyılardan hafif bir esinti geliyordu. Yat alçak arazi kıyısına yaklaştığında, aniden kıyıdan çok tatsız bir koku geldi. Neil sabırsızlıkla söylendi. Bahamalarda bu parfümler yaygınsa, ne kadar serin olursa olsun orada uzun süre kalmak yerine sıcağa katlanmayı tercih ederim. Ne oldu bu? Dedi Teddy, burnunu mendiliyle kapatarak. Bilmiyorum. Keşke Jake biraz hızlansaydı, bu kesinlikle mide bulandırıcı. Ama hızlanma isteği karşılıksız kaldı. Çocukların şaşkınlığına, makinelerden durma sinyali geldi. İlerleme kesilince yelken kaptanı Bay Walters, tekerlek evindeki Bay Emery'e geçti. Çocuklar konuşulanları duyamıyordu. Ama bir teknenin indirilmesi emri verilince şaşkınlıkları daha da arttı. "Burada neden duruyoruz?" diye sordu Neil babasına. "Koku sana hiçbir fikir vermiyor mu?" diye gülerek yanıtladı Bay Emery. "Vermiyor. Sadece ne kadar çabuk uzaklaşırsak o kadar rahat olurum. Bu rahatsızlığın altın kadar değerli bir şeyden kaynaklandığını söylesem, belki biraz daha katlanılabilir gelir." Neil da Teddy'de şaşkın bakıştı. Teddy gülerek sordu. "Yeterince güçlüyse değerli bir şey olabilir tabii. Ama gerçekten bunu söylemek istediğinize emin misiniz, efendim?" "Her kelime." Bay Walters, kayaların üzerinde ambergris olduğunu düşünüyor. Ons başına $10 ediyor. Şimdi, okulda yeterince vakit geçirdiniz. Bu kadar değerli olmasının nedenini biliyorsunuzdur. "En iyi parfümlerin temeli olduğunu duydum," dedi Neil yavaşça. "Ama bu kokuyla, kesinlikle bir hata olmalı bu." Ve derin bir nefes alarak midesini zorladı. "Yine de doğru," dedi Bay Emery. "Ambergris, bir balinanın bağırsaklarında oluşan bir tür ülser ya da kanser gibi. Belirli bir süre sonra ya da beslenme alışkanlığının değişmesiyle bu kütle yerinden çıkıyor. Denizde yüzer ve sıkça bulunur, özellikle adalar arasındaki koylarında. Neredeyse her parfümün temelidir. Eskiden şarap tatlandırmak için de kullanılırdı." Bu konuşma sırasında tekne indirilmişti ve Bay Walters karaya doğru kürek çekiyordu. Değerli ambergris demetini yanında taşıyordu. Neil ve Teddy artık yelken ustasına eşlik etmedikleri için üzgündü. Ama iş işten geçmişti. Üstelik kokunun nedenini öğrendikten sonra o kadar da rahatsız edici gelmiyordu artık. "Ne kadar değerli olursa olsun," dedi Teddy, Neil ve Jake ile birlikte korkuluğa yaslanırken. Jake güverteye çıkmış, yatın neden durduğunu öğrenmek istiyordu. "Bunun güzel kokusu olan bir şey olduğunu söyleseydiniz inanmazdım. Bu öğleden sonra parfüme her baktığımda bunu hatırlayacağım."
Her zaman en hoş şeyler en iyileri değildir, diye bilgece yanıtladı Jake. Ve tam o sırada kıyıdan yüksek bir bağırış geldi. Tekne karaya çoktan ulaşmıştı. Jake ekledi, gerçekten ambergris, yoksa bu kadar bağırmazlardı. 5 dakika sonra küçük tekne yata doğru yaklaşırken görüldü. Her an koku daha da güçleniyordu. İki çocuk burnunu kapamaya çalışıyordu. Teknenin pruvasında siyah bir kütle vardı. Sonradan belirlendi, 40 ons ağırlığındaydı. Yanılmadığımı biliyordum, dedi Bay Walter zaferle, değerli maddeyi denizcilerden birine teslim ederken. Denizci onu pek de istekli değilmiş gibi aldı. Bunu yatta taşırsanız bizi dışarı atarlar, diye yanıtladı Bay Emery, mümkün olduğunca kıçtan uzaklaşmaya çalışarak. Saatler içinde rahatsızlık vermez. Nassau'da satarız ya da göndeririz. Herkesin oraya kadar dayanabileceğini düşünüyorum. Değerli madde dikkatlice birkaç kat tuval ile sarıldı ve ambara konuldu. Belki güvertede hiç fark edilmeyecekti. Ama iki oğlan da geminin tamamen sızdığına emindi. Bu kısa gecikmeden sonra Sea Dream yeniden yola koyuldu, bu sefer daha yüksek hızda. Karaya bu kadar yakın olduklarında sıcaklık dayanılmaz geliyordu. Gece olunca Neil ve Teddy kendilerini kıç tentenin altındaki hamaklara bıraktılar. Nassau'ya ulaşmak yerine New England kıyılarında olsalar ne iyi olurdu diye düşündüler içlerinden. Sonunda, bol terlemeye rağmen, ikisi de uyuyakaldı. Demir atış sesi onları uyandırana kadar fark etmediler bile. Yaz ortasında yarı tropikal bir liman, manzarası ne kadar çeşitli olsa da hoş bir yer değildir. Huzursuz uykularından uyanan çocuklar, sarıp sarmalayan bir halsizlikle karşılaştı. İklim bu kadar büyük bir etki yapabiliyordu demek. Bay Emery bile büyük çaba harcamak istemiyordu. Ama işleri vardı. Güvertede kahvaltı yapıldıktan sonra şöyle dedi. Mümkünse bu gece ayrılacağız. Bu yüzden ambergris'i öğleden önce kıyıya çıkarmak iyi olur. Çocukların hiçbiri kavurucu güneşin altında kasabayı gezmek için istekli değildi. Bay Emery tersaneye kürek çekerken onlar Jake'e katıldı. Tente gölgesinde oturarak yakınlardaki balıkçıları izlediler. Su kristal berraklığındaydı ve yeşilimsi bir tona sahipti. O kadar netti ki içinde küçük gümüş balıklar görünüyordu. Altın, mor ve mavi deniz analarını fark ettiler. Karpuz büyüklüğünde krem rengi medüzler. Parlak mavi melek balıkları, sarı snapperlar, siyah-beyaz çizgili asker balıkları, pilot balıklar, kendini bir top gibi şişirebilen kirpi balıkları ve gözleme yassılmış olanları. Ama en çok inek balığı çocukların dikkatini çekti. 2 boynuzu vardı ve başı tam olarak bir ineği andırıyordu. Yanında küçük bir buzağısıyla birlikte geçip gitti. Teddy'nin dediği gibi, bu manzara için bu sıcağa katlanmaya değer. Her renk ve boyuttan balık yatın çevresinde dönüyordu, sanki onu inceliyorlarmış gibi. Parlak tonlar ve kristal su, gerçekten büyüleyiciydi. Jake'in anlattıkları dikkatlerini çekene kadar bu su manzarasından gözlerini ayıramadılar. Küçük bir kano, tuhaf bir avlanma tekniğiyle bir balıkçıyı taşıyordu. Teknenin kuyruğuna uzun bir iple bağlanmış, korkunç görünümlü bir emici balık vardı. Ucunda tahta bir şamandıra. Çocuklar izlerken, adam bunu suya bıraktı. Emici balık hemen orta boy bir Yahudi balığına fırladı ve başının üstündeki emiş valfiyle yapıştı. Kurban adeta felç oldu. Tekneci şamandıradan çekerek ustalıkla balığı kancaladı ve ikisini birden gemiye çekti. Yahudi balığı en az 100 pound ağırlığındaydı. Ama hiç zorlanmadan karaya çekildi. Jake ciddi bir ifadeyle şunu söyledi, emici bir balığın kuyruğundaki ip yeterince güçlü olduğu sürece, okyanusun tüm dibini çekebilir. Sonra mühendis bu hikayeyi anlatırken küçük bir tahkimatı işaret etti. Montauk Kalesi'ydi bu. Burası en az bir düzine korsanın üssüydü, dedi. En kötüsü Blackbird, yani kara sakallı. Gerçek adı John Teach'ti. Oradaki büyük banyan ağacı, onun mahkeme kurduğu yerdi. Zamanının 3/4'ünü sarhoş geçirirdi ve bir esiri olduğunda, şov başlardı. Adamlarıyla birlikte zavallıyı ağaca bağlardı, tam bir kral mahkemesinin tüm törenlerini uygulardı. Sonunda ise hepsini, çabuk ölmelerini engelleyecek şekilde sararak altlarındaki ateşle kızartırdı. Tüm hazinelerini banyan köklerinin arasına gömdüğü söylenir. Kazanlar çok olmuş. Ama duyduğuma göre tek bir parça bile bulunamadı. Yaşarken de bu mağara pek hoş bir sığınak değildi onlar için. Sonunda ne oldu ona, diye sordu Teddy. Bir süre sonra bir İngiliz savaş gemisi yakaladı onu. Sereni kurutmak için direğe asıldı. Geminin komutasında ben olsaydım,
Kızartılmanın nasıl bir his olduğunu tatması için işlemi tersine uygulardım. Bakın çocuklar, Potter'a gitmek ister misiniz? Orada ne var? Sünger bahçeleri. Daha önce görmediyseniz harika bir manzara. Çok sıcak, diye yanıtladı Neil kararlıca. Jake ısrar etmedi. Tam o sırada ikinci liman teknesi indirildi ve Bay Walters, değerli ambergris demetini taşımak üzere karaya çıkmaya hazırlandı. Çocuklar terleme içinde grubu izledi. Kokunun tuval içindeki kütleden geldiği hala belliydi. Tekne kıyıya doğru hareket ederken Neil ve Teddy korkuluğa yaslandılar çünkü bu sıcak havada eğilmek bile bir efordu. Günün ortasında ikisi de uyuyakaldı. Sıcak iklimlerde bir kestirme zorunluluktu. Akşam esintisinde sularda süzülürken Bay Emery gemiye döndü ve işlerinin bittiği haberini getirdi. "Gece yarısından önce yola çıkacağız," dedi. "Şimdi bir esinti var ve yeterince serinleyince adamlar çalışabilir artık. Beni ileri geri yürütmek için 2 kez çalıştırır," dedi Neil alçak sesle Teddy'ye. "Ama bu fırından kurtulabilirken sıcaktan şikayet etmek bize yakışmaz." Jake görünürlerde yoktu. Kıyı çağrısına uymuş ve kendini başkalarının görmediği bir köşeye çekmiş olmalıydı. Çocuklar sallana sallana volta attı, ta ki kalkış hazırlıklarının buharlı sesiyle anlaşılana kadar. Nassau'nun kışın hoş bir yer olacağından şüphe yoktu. Ama yaz mevsiminde, kesinlikle istenilecek bir yer değildi. Sea Dream küçük limandan ayrılırken, hem Neil hem de Teddy derin bir iç çekişle rahatlık hissetti. "Kıyıları geçmek mümkün olana kadar güneye gideceğiz, sonra eve doğru kuzeye döneceğiz," dedi Neil, yat fosforlu ışıklarla parlayan sığlıkların doğu tarafından süzülürken. "Eğer iyi rüzgar tutarsa, çok geçmeden daha serin enlemlere ulaşırız. Ne kadar erken ulaşırsak o kadar memnun olurum," diye yanıtladı Teddy, palmiye yaprağı yelpazesini tembelce sallayarak. "Bence burnumun donması tam da aradığım rahatlık olur. Bu kadar çabuk gelmez," dedi Neil gülerek. "Ama birkaç gün içinde dişlerimizi tıkırdatabiliriz." Suyun üzerinde yüzü yelpazelenerek uykulu bir sesle ekledi, "İyi geceler. Güneş doğana kadar gözlerimi açacağımı sanmıyorum." Bu tahmin doğrulanmadı. Sabaha karşı denizden güçlü bir rüzgar çıkmıştı. Yat, fırtınadaki bir kamış gibi eğiliyordu. Birkaç saat önce dinlenmek için bu kadar davetkar görünen hamaklarda, tehlikeli bir hızda sallanıyorlardı. "Sanırım aşağıya inme zamanı," dedi Neil, arkadaşını bir dizi güçlü sarsıntıyla uyandırırken. "Burada yarım saat daha kalırsak gemide mi yoksa suda mı olduğumuz şüpheli olur." Sea Dream'in kıç tarafı o kadar suya yakındı ki dalgalar zaman zaman üzerine kıvrılıyordu. Çocuklar tentelerin gölgesinde tamamen ıslanmıştı. Ranzaya sığınmak büyük bir rahatlama oldu. Yataklar soğuk rüzgara karşı bir sığınaktı. Liman deliğinden esen rüzgardaki o soğuk his, o kadar lezzetliydi ki, havanın ne zaman değiştiğini bile anlayamadılar. Ta ki yelken kaptanı Bay Walters, Bay Emery'nin kamerasına uğrayıp şunu söyleyene kadar. "Kuzey denen şeyin ilk tadını alıyorsunuz. Ama karadan uzak kalabilirsek hiç tehlike yok. Tam buhar verildiği sürece sorun olmaz." "Kuzey ne demek?" diye sordu Teddy, Neil'e fısıldayarak. "Kuzeyden gelen rüzgar," diye açıkladı Neil dirseğine yükselip uyanık olduğunu göstererek. "Meksika körfezinde daha sık görülür. Sıcaklık aniden düştüğünde çıkar ve genellikle şiddetli bir fırtınaya dönüşür. Soğuk olduğu sürece şikayet etmek için bir neden görmüyorum," diye uykulu bir sesle yanıtladı Teddy. Ama gece bitmeden, bu konudaki fikrini değiştirmek için çok iyi bir nedeni olacaktı. Gece yarısı civarında, yat aniden bir kenara yattı. Güç öyle ani kesildi ki ikisi de yataktan fırladı. İskele deliği bağlanmadan önce kamera suyla doldu. Teddy'nin dudaklarından kaçan tiz bir çığlık işitilebilirdi. O anda deneyimli bir denizci bile küçük teknenin bir resife çarptığını düşünürdü. Tehlikeli bölgede olduklarını biliyorlardı. "Batıyoruz," diye bağırdı, kapıyı açmaya çalışarak. Neil da aynı fikirdeydi. Uzun saniyeler geçti. Aslında sadece birkaç saniyeydi. Sea Dream yavaşça düzeldi ve çocuklar kameradan çıkabildi. Bay Emery de az önce kendi kamerasından çıkmıştı. Daha konuşmaya fırsat bulamadan buharlı gemi yeniden atladı ve sallandı. Herkes güçlükle mobilyalara tutunarak kameranın bir ucundan öbürüne sürüklenmekten kaçınmaya çalıştı. Kabin lambası loş yanıyordu. Hafif ışık yalnızca karmaşayı daha da belirginleştiriyordu. Gürültünün içinden Bay Emery'nin sesi duyuldu. "Korkmayın, gerçek bir tehlike varsa Bay Walters bizi uyarır. Belki oraya ulaşamaz," diye düşündü Teddy içinden.
Ama bu kasvetli ön seziye ses vermemek için sustuğu mıkırdandı ve sessizce bekledi, neyi beklediğini bile bilmeden. Korkmuş çocuklar için gece sanki hiç bitmeyecekmiş gibi devam etti. Her korku dolu anda yat son atlamayı yapmak üzereymiş gibi hissettiriyordu. Sabah 4'te buharlı geminin hareketleri daha düzenli bir hal aldı. Ama şiddeti azalmamıştı. Kısa süre sonra yelken ustası aşağıya geldi. "Yatıyoruz," dedi Bay Emery'e. "Deniz çok sert. Bu koşullarda ilerlemek istemedim." "Gemi nasıl?" "Sevgilim gibi. İlk başta zorlamaktan çekindim. Ama fırtınanın en zorlu anlarını öyle güzel atlattı ki artık endişelenmek için bir neden kalmadı." "Bize pek de güzel gelmedi," dedi Teddy, Neal'in yanında bir sandalye bulmayı başararak. "Fazla sert bir tekme attığını söylemeliyim," diye yanıtladı Neil. Ardından Bay Emery sordu. "Hava durumu göstergeleri ne diyor?" "Rüzgar kendini tüketene kadar daha iyisini beklemeyelim. Benim tahminim en az 24 saat daha sürer." "Neden uzanmıyorsunuz?" "Yataklarda durmak imkansızdı. Artık biraz daha kolay. Hadi çocuklar, yatmanıza yardım edeyim." Bay Walters'ın sakin ve pratik tutumu çocukları rahatlatmıştı. Onları kameraya kadar götürdü. İçerisi su içindeydi. "Neden biri için görevliyi çağırmadın?" diye sordu, sallanan lambayı yakarken. "Rüzgar başladığından beri görmedik," dedi Neil gülerek. "Sanırım onlar da Teddy ve benim kadar korkmuştu." "Çok sürmez," dedi Bay Walters ve görevlileri aramaya gitti. Neil ve Teddy ranzada durmakta pek zorlanmıyordu artık. Yat hala çılgınca sallanıyordu ama ani sarsıntılar durmuştu. Ve ilk kez, gerçek anlamda rahatladılar. Bay Walters ayrıldıktan kısa süre sonra görevli geldi. Yüzündeki ifadesi ağır bir görev ihmali suçlamasıyla yüzleşiyor gibi görünüyordu. "Suyun içinde ıslak olmamız bizim için fark etmezdi," dedi Neil dostane bir tonla. "Yelken ustası seni arayıp aramadığımızı sordu. Bir erkeğin uyuma hakkını bile kabul etmez ki," diye sızlandı görevli asık suratlı bir ifadeyle. "5'ten beri uyanık olsaydım, gece yarısından önce yatmak isterdim. Kulübede takılıp kalmak yerine başka bir işe koyulurdum." "Yat bu kadar sert yuvarlanırken nasıl uyuyabildin?" diye sordu Neil şaşkınlıkla. "Bu benim işim değil. Kötü hava beni güverteye göndermiş olmazdı, sadece biraz rüzgar estiğinde. Buna, biraz, diyorsan seninle aynı fikirde olamam. Ben bunu normal bir fırtına sandım," dedi Teddy gülerek. "Rüzgarın bu kadar sert estiğini gördüm ki adam güverteye çıkınca saçları açılıp kapanmaması için tutmak zorunda kaldı. Ama bu aşağıda 1 saat dinlenmeme engel olmaz." Bu sözle görevli işini bitirdi ve gitti. Çocuklar yine yalnız kaldılar. Fırtınada uyumak imkansız olacak diye düşünmüşlerdi. Ama ikisinin de gözleri çok geçmeden kapandı. Sabah geç saatlerine kadar açılmadı. Rüzgarın gücü ve süresi, tuvalet yapmayı bile güçleştirdi. Sonunda bu görevi tamamladıklarında Neil kapıyı zorlukla açarak şöyle dedi. "Güverteye çıkıyorum. Orada daha da kötü olamaz ve fırtınadaki okyanusu görmek fena bir fikir olmaz." "Ben de geliyorum. Ama bir yerinden tutunalım, dalgalar güverteyi silip süpürüyor olmalı." Çocuklar çıktıklarında kimse görünmüyordu. Yalnızca önceki gece onları ziyaret eden huysuz görevli vardı. Neal'in sorusuna yanıt verdi. Baban onu çağırmamalarını söylemiş. Bu gürültüde zaten masa kurmak da mümkün değil. "Kahvaltıda ne yapacağız?" "Bay Walters gibi bir fincan kahve ve sert bir bisküvi. Çok açsan hiçbir şeyden iyidir. İstediğimizde mutfağa girebiliriz," dedi Neil. Ardından yarı açık dar merdivenlerden yukarı çıktılar. Ambardan fırtınanın suları görünüyordu. Belki dışarı çıkmasalardı daha iyi olurdu. Devasa bir su duvarı önlerinde yükseliyordu. Yatı yutacakmış gibi üzerine doğru ilerledi. Son darbe gelmişmiş gibi göründüğünde, yat rüzgar tarafına sarsıldı, devasa dalgayı yanlamasına aldı, yükseldi, zirvede titredi ve köpüklü su kafenlerini savurarak çocukların altına düştü. Teddy nefesini tuttu. Gökyüzü gri ve kasvetti. Dalgalar uğursuz ve tehditkardı. Küçük tekne, öfkeli doğanın oyuncağıydı sadece. Bu rüzgarı aşmak neredeyse imkansız görünüyordu. Teddy merdivenlerden inerken titrek bir sesle söylendi. "Bu manzaraya bakmaya devam etmeyelim. Bu görüntüyü görmemiş olmayı dilerdin." Neil de aynı fikirdeydi. İkisi de Jake'in dikkatle izlediği makine dairesine geçtiler. "Ne, gitmediğimizi mi sanıyordunuz?" diye şaşırarak bağırdı mühendis, Neil ve Teddy'ye yanına oturmalarına yardım ederken. "Öyle sanmıştım. Ama vidanın dönmeye devam etmesi şart, yoksa doğru pozisyonu korumak imkansız olur."
Ne zamandır görevdesin? Sizi son gördüğümden beri. Hiç uyumadın mı? Rüzgar dindiğinde belki biraz molayı hak ederim. Ama şu an dikkati dağıtmak büyük bir felakete yol açar. Kahvaltı ettiniz mi? Hadi 3 kişilik bir kahvaltı yapalım. Bugün kulübede burada olmaktan daha iyi bir gün geçirmeniz pek mümkün değil. Daveti kabul ettiler. Biraz soğuk et ve sert bisküvi, kaymamalarını sağlayacak şekilde masaya yerleştirildi. Buharlı kahve kupasları ellerinde, şaşırtıcı biçimde neşeli bir yemek yaptılar. Günün geri kalanını aşağıda geçirdiler. Öfkeli denizi bir kez daha görmek için gitmek istemediler. Gece olduğunda fırtına, yatın tekrar ilerlemesine izin verecek kadar hafifledi. Ama rüzgarın gücü ve yönü nedeniyle, Karayip Denizi'ne ulaşma pahasına bile olsa, güney rotasından risk almak yerine limanda kalmak daha akıllıca görünüyordu. Bunu Jake anlattı çocuklara ve şunu ekledi. Daha güneye gitmek oldukça zor görünüyor. Ama Bay Walters temkinli bir yelken ustası ve doğru karar verdiğine güvenebilirsiniz. Eğer gidersek, babamın planladığı gibi eve dönebilir miyiz, diye sordu Neil. Kuzeye varınca doğrudan eve dönsek sanırım olur. Ama Hatterter'den ayrılmadan bunu düşünmek anlamsız. Yat fırtınada iyi dayanmıştı ve çocuklar artık neredeyse her yere gitmeye hazırdı. Daha uygun bir iklimde yelken yapamayacakları düşüncesi hayal kırıklığı yarattı. Ama Jake'in dediği gibi, bu kadar uzakta bu konuyu düşürmek doğru değildi. Ve sanki ortak bir karar alınmış gibi, konu bir daha açılmadı. Ertesi sabah güneş parlıyordu. Dalgalar hala öfkeliydi ama bir denizci güvence verdi. Fırtına kendini tüketmiş. Dalgalı olacak ama yatışıyor. Yarına kadar rahatlık için yeterince sakin olur. Haklıydı. 24 saat sonra tenteler asıldı. Tüm mürettebat kavurucu tropikal güneşin altında nefes nefese kalıyordu. Bu ani değişim çocukları bitirmişti. Sonraki 2 gün boyunca yelpaze salladılar, buz gibi içecekler içtiler ve boşuna serin bir nefes aradılar. Kuzeyin 4. günüydü. Akşam yemeği beklentisiyle güverteye çıkmışlardı. Yemekler fırtınadan bu yana tentenin altında servis ediliyordu çünkü kulübe çok sıcaktı. Teddy kıç sancak teknesinin yanında tembelce uzanmış, garip bir şey fark etti. Mutfak borusundan çıkması gereken duman, borudan değil, doğrudan tahta güverteden yükseliyordu. Olağan dışı bir şey değilmiş gibi baktı bu mavi duman kıvrımına. Uzun bir sessizlikte incelemeye devam etti. Neil merakla sordu. Ne bu kadar ilgini çekiyor? Mutfak borusunun ne olduğunu merak ediyorum. Neden düzgün çalışmadığını nereden biliyorsun? Sanırım öyle. Ama o dumanın güverteden yükselmesi tuhaf. Neil Teddy'nin işaret ettiği yöne baktı. Artık oldukça kalınlaşmış mavi bukleyi görünce, hızla ayağa kalktı. Arkadaşına tek kelime söylemeden öne koştu. Teddy hala tehlikenin farkında değildi. Birkaç saniye geçmişti ki Bay Walters, Neal'in çağrısına yanıt verdi. Tekerlek evinden çıktı. Teddy'ye göre, yalnızca bir an geçti ve güverte kaosa döndü. Tüm mürettebat çağrılırken denizcilerden birinin alarm tonuyla haykırdığını duydu. Hazır olun çocuklar, yat yanıyor. Yangın keşfedildikten sonraki birkaç saniye içinde, yapılabilecek pek bir şey yoktu görünüyordu. Kesin konum, biri gidip bakmadan bilinemiyordu. Aşçı, mutfağın alışılmadık derecede sıcak hissettirdiğini söyledi. Ama bunu havaya vermişti. Bay Walters adamlardan birine, yatın tam mutfağının altındaki göz kapağını kaldırmasını emretti. Ve hemen ardından, büyük bir alev tabakası fırladı dışarı. Kapak hemen kapatılmasaydı, küçük tekne kısa sürede kül olurdu. Saniyeler değerliydi. Kapak sabitlendi. Hortumun geçebileceği büyüklükte bir delik açıldı. Güverteyi yıkamak için kullanılan hortum devreye sokuldu. Ve gerçek iş başladı, alevleri söndürmek. Sürekli bir su akışı pompaların çalıştırabildiği kadar hızlı ambara verildi. Alt güverte dikkatlice kontrol edildi, hava girebilecek en ufak açıklık kapatıldı. Yangının nasıl başladığını kimse bilmiyordu. Ve bunu araştırmaya zaman yoktu, çünkü herkesin bir görevi vardı. Neil ve Teddy'ye en hafif görev verildi, güverteye girdiği yerde hortumu tutmak. Suyun serbestçe aktığından ve nozulun kaymadığından emin olmak. Alarmdan 10 dakika sonra tüm ekip çalışıyordu. Bay Walters'ın sağladığı disiplin sayesinde. Tek soru şuydu, alevler bastırılabilecek miydi? Yatı kurtarabileceklerini düşünüyor musun, diye sordu Teddy kısa bir sessizlikten sonra. Tabii ki, diye yanıtladı Neil kendinden emin bir sesle, büyük alev tabakasını göremeden. Ambar su doluysa, yanamaz ki.
Yangın yatarsa, herkesi taşıyacak kadar tekne var mı? Elbette var. Ama bu kadar kötü olmayacak. Tam o sırada görevlilerden biri bağırdı. Bay Emery, oğlunun güverteye çıkmasını söylüyor. İkisinin burada olmasına gerek yok. Neil pompalara yardım etmek düşüncesiyle çağrıya uydu. Ama babasının yanına vardığında çabuk anladı bunun çok da kolay olmayacağını. Kameradan en çok ihtiyaç duyduğunuz şeyleri alın ve arka teknelerden birine koyun, dedi babası. Yatı terk etmek zorunda kalacağımızı sanmıyorum. Ama her acil duruma hazırlıklı olmak iyidir. Soru sorma zamanı değildi. Neil hemen itaat etti. Kameraya girerken görevlilerin yiyecek ve diğer malzemeleri topladığını gördü. Bu hazırlık, ambardaki ateşten çok daha fazla Neil'i korkuttu. Şimdiye kadar yatın tehlikede olduğuna inanmamıştı. Bu kadar insan varken kim kurtarmak için çalışırken imkansız görünüyordu. Ama artık hiç şüphe yoktu. Büyük bir tehlike içindeydiler. Yangının önemli ölçüde yayıldığına ikna olmadıkça baba ve Bay Walters bu gemiyi bu kadar erken tahliye etmezdi, dedi kendi kendine. Eşyalarını hızla topladı. Tuzaklar, silahlar ve gezi kıyafetleri 2 çantaya sığdırıldı. Güverteye çıktığında hepsini iskele teknesine yerleştirdi. Sonra babasının yanına döndü. Kamerada hala bir şeyler yapılabilir miydi görmek için. Öne koşarken güzel tüfek bölmesinin hala asılı durduğunu fark etti. Açık dolapta ise büyük miktarda mühimmat vardı. Bu kartuşları bırakmak için hiçbir neden yok, dedi kendi kendine. Eğer ıssız bir adaya çıkmak zorunda kalırsak, çok işe yararlardı. İkinci yükünü taşıyarak güverteye çıktığında, görevliler her tekneye küçük su fıçıları yerleştiriyordu. Mühimmatı ilk getirdiği eşyaların yanına bıraktı. Sonra sancak taraftaki gige baktı. Az miktarda giysi buldu orada. Acaba bu tekneyi mi kullanacak yoksa kıyafetleri mi alacak? Her yere saçılmış sadece. Tam o sırada Bay Emery pilot evinden çıktı, ardından Bay Walters. Neil babasına koştu. Baba, hangi tekneyi kullanacaksın? Fark etmez, diye yanıtladı Bay Emery sakin bir sesle. Ayrıntıları sonra hallederiz. Git makine dairesine. Jake'e tam hızda sürmesini ve suyun fırınların seviyesine ulaşıp ulaşmadığını bildirmesini söyle. Geri döneceğine söz verdi, mesajı iletti ve kıç taraflarda ufka hızlıca göz attı. İki yanda da kara görünmüyordu. Tam hızda ilerleme emrinin neden verildiğini hemen anladı. Küçük tekneler uzun bir yolculuk için güvenilir değildi. Ölü bir sakinlik olmadıkça, kıyıya ya da çevredeki adalardan birine ulaşmak zor olurdu. Makine dairesine girdiğinde sanki hiçbir şey yokmuş gibi çalışma devam ediyordu. Jake ve yardımcıları belki makineleri biraz daha dikkatli izliyordu. Ama mesajı ilettiğinde Jake'in yüzü sararıverdi. Babana söyle, elimizdeki tüm buharı kullanıyoruz. Ama şimdi yavaşlamamız gerekecek, yataklar ısınıyor. Su zaten ateş odasının zeminine ulaştı. Pompa 1 saat daha çalışırsa yangın söner. Ama Jake, onu ayakta tutman şart. Kara görünmezken teknelere binmek korkunç olur. Elimden geleni yapacağım. Peki, nerede olduğunuzu biliyor musun? Hayır. Güvertede ne oluyor? Denizciler pompa yapıyor. Görevliler teknelere malzeme yerleştiriyor. Terk etmeye mi hazırlanıyorlar? Baba, acil durumlara hazırlıklı olmak için yapıldığını söyledi. Ve büyük ihtimalle yangının kontrol edilemeyeceğini düşünüyor. Yoksa böyle bir şey düşünülmezdi. Hava nasıl? Bu sabah gibi. Tam bir durgunluk. Jake birkaç saniye sessiz kaldı, aklında bir şey döndürürcesine. Sonra aniden dedi. Neil, eğer terk etmek zorunda kalırsak, sen ve Teddy benimle aynı teknede olmaya çalışmalısınız. Baban farklı bir düzenleme yapmadıkça. Tabii ki. Ama hiçbir şey söylenmezse, birlikte kalırız. Şimdi git. Sea Dream'in su ateş kutularına ulaşana kadar elinden geleni yapacağını söyle. O olduğunda benim işim de biter. Neil makine dairesinden çıkarken pek umut taşımıyordu. Yatla herhangi bir limana varacaklarına dair hiç güveni kalmamıştı. Acele etmek için bir neden yoktu. O yüzden mutfak yolundan dolaşarak Teddy'nin görev yaptığı yere geldi. "Burada işler nasıl?" diye sormaya çalıştı neşeli bir sesle. "Elini güverteye koy," diye ciddi bir sesle yanıtladı Teddy. Yüzü öfkeli bir şekilde bembeyazdı ama yanaklarından büyük ter damlaları süzülüyordu. Neil eğildi ve hemen elini geri çekti. Karışık bir acı ve korku çığlığıyla. Tahtalar o kadar sıcaktı ki, et yanıyor olmalıydı. "Baban birkaç dakika içinde mi geldi? Az önce gitti. Bir şey söyledi mi?" "Sadece hava bu kadar sıcakken güverteye çıkacağımı söyledi ve dayanamayacağımı."
Teddy şimdi çok samimi konuşuyordu. Neil, sen güldüğünde, yatın yok olabileceğinden bahsetmiştim. Ama şimdi biliyorum, babanız kurtarılamayacağını düşünüyor. Şimdi ben de öyle inanıyorum. Ama seni terk ettiğimde henüz inanmıyordum. Her şey bizi terk etmek zorunda kalacağımızı gösteriyor. Küçük teknelerle mi gideceğiz, diye sordu Teddy heyecanla. Sahip olduğumuz tek şans bu. Ama korkmuş gibi görünme, dedi Neil hızla ekleyerek, çünkü Teddy'nin yüzü daha da soluklaşmıştı. Sakin denizde, yattaki kadar güvende oluruz. Korkunç olacak, diye fısıldadı Teddy kendi kendine. Babama Jake'in söylediklerini anlatacağım, sonra hemen dönüp seninle kalacağım. Uzun süre gitme. Sanki burada yalnız bırakılmışım gibi hissediyorum. Neil konuşmakta güçlük çekti. Hızla koşup babasının yanına geldi. Bay Emery, Bay Walters ile alçak sesle konuşuyordu. Mürettebatın duymayacağı şekilde. Mühendisin mesajını aktardıktan sonra sordu. Teddy'nin yanına dönebilir miyim? Orada yalnız kalması onu korkutuyor. Çok şaşırmadım. Daha önce hiç denize çıkmamış bir çocuk için bu durum gerçekten zor. Jake'e sor, ona bir adam gönderelim. Sonra ikiniz de güverteye çıkabilirsiniz. Mesajı iletmek ve itfaiyecilerden biri Teddy'ye ulaşmak için 5 dakika geçmedi. Korkmuş çocuk açık havaya çıktığında uzun bir rahatlama nefesi verdi. Sıcaklık dışında hava mükemmeldi. Sea Dream, içindeki canavarın onu kemirdiğinin, duman bulutlarının baş kısmından yükseldiğinin dışında, hiçbir işaret vermeden ilerliyordu. Güzel, ama uçuşu durdurulduğunda sadece küçük tekneler kurtarmak için kalacaktı. Bay Emery ve yelken ustası, yatı tam hızda tutarak en yakın karaya doğru ilerlemeye devam etti. Ambar pompalanırken fırınlardaki ateş söndürülüyordu. Ta ki teknelere başvurmanın zorunlu hale geleceği ana kadar. Artık hiç şüphe yoktu. Forvet ambarın tamamı alevlerdeydi. Çok daha uzun süre kontrol altında tutulamazdı. Gemideki herkes terk edileceğini anlamıştı. Makine dairesi ve pompalarda çalışanlar dışında tüm gözler, baş kısmından yükselen duman bulutlarına çevrilmişti. Güverte tahtaları arasından küçük bukleler çıkıyordu. Teddy, Bay Walters'ın alçak sesle Bay Emery'e şunu söylediğini duydu. Fırınlar su dolmadan önce alevlerin patlamasından korkuyorum. Güverteye bir delik daha açmak için çok geç. En geç 1 saat içinde teknelere geçmeliyiz. Mürettebat hazır mı? Şimdi bununla ilgileneceğim. Yelken ustası her adama hangi tekneye gideceğini bildirdi. Sonraki saat boyunca neredeyse tek kelime edilmedi. Teddy ve Neil fısıldaşıyordu sanki seslerini yükseltmeye cesaret edemiyormuş gibi. Denizciler kasvetli bir sessizlikle çalıştı. Pompaların tıkırtısı ve vidanın zonklaması, başka hiçbir şey duyulamıyordu. Saat geçince ambara su vermeye devam etmek imkansız hale geldi. Isı o kadar yüksekti ki hortum açıklığa sokulur sokulunuz yanıyordu. Kapağın kenarlarından uzun alev dilleri fışkırıyordu. Tüm personel sıraya girdi. Su kovalarla 20 dakika daha aşağıya aktarıldı. Alt güverte patlamıştı. Jake ve yardımcılarının merdivenlere tırmanması için yalnızca saniyeler kalmıştı. Alevler makine dairesinden yoldaşlık yoluna hızla yayılmadan önce. Tekneleri indirmek için zaman kaybedemezlerdi. Adamlar önceki emre rağmen atlamak zorunda kaldı. Yangın bağlarını kopararak kıç tarafa inanılmaz hızla ilerliyordu. Teddy ve Neil korkuluğun yanında duruyordu. Alevler karşısında büyülenmiş gibi kalmışlardı. Denizciler halat bırakırken, sadece eşyalarının saklandığı tekneye ulaşmayı düşünüyorlardı. Jake de arkalarından geldi. Küçük tenderler kıç tarafa indirildikten sonra çocuklar Bay Emery'nin onlarla olmadığını fark etti. Bay Emery bir teknenin sorumluluğunu aldı. Bay Walters başka birine komuta etti. Jake üçüncüsünü yönetti. Sonuncusu ise farklı birine. "Seninle gelecek miyiz baba?" diye bağırdı Neil. "Şu an değişiklik yapmak akıllıca olmaz. Ama hangi teknede olursan ol eşit derecede güvendesin. Onlar adına ben hesap vereceğim," diye neşeyle seslendi Jake. Yelken ustası ekledi. "Jake küçük tekneyi buradaki herkesten daha iyi yönetir. Dikkatsizlik yüzünden bir kaza olacağından korkmana gerek yok." "Hangi yönde gideceğiz?" diye sordu mühendis. "Tam batı. Tekneler birlikte kalmalı. Her birinde gece boyunca asılı bir fener olsun, birbirinden ayrılma ihtimalini azaltmak için. Her teknede 2 adam sürekli kürekte çalışsın. Her saat başı değişsin, iş hafif olsun. Hava açık kalacak. Küba kıyısına yalnızca birkaç 100 mil uzaktayız. Bu sularda uzun süre mahsur kalma ihtimalimiz düşük.
Konuşmayı bitirince Bay Walters kürekçilere başlama işareti verdi. Çalışma kesintisiz sürdürülecekti. Herkes güvenli bir yere çıkana kadar. Yanan buharlı gemiden birkaç mil uzaklaştıklarında, sanki ortak bir kararla, Sea Dream'in sonunu izlemek için durdu. Neşeli küçük tekne suda yavaşça sürüklendi. Baş kısımdan kıça kadar alevler sarıyordu onu. Çocuklar onu bir hüzünle izlediler, yalnızca mevcut tehlikelerden kaynaklanmayan bir hüzünle. Sanki en çok ihtiyaç duyduğu anda kaçılmış ve şimdi yalnız, yavaşça ölmeye terk edilmişti. "Zavallı, artık yüzemiyor," dedi Jake, sanki tekneye seslenir gibi. "Kazan patlayacak." Konuşurken ortadan siyah bir duman bulutu yükseldi. Ardından ateşli parçalar yağdı. Bazıları teknelerin yakınına düştü. Ve yangının parıltısı, Sea Dream dalgaların altına battığında söndü. Küçük gruptaki herkesin o anda derin bir hüzün ve ıssızlık hissetmemesi için çok şaşırtıcı olurdu. Birkaç saat önce bu kadar sağlam duran yat, artık suda değildi. Ve karaya ulaşma umudu, sıradan bir esintide bile zorlanacak küçük teknelere kalmıştı. Gözyaşları Teddy ve Neal'in gözlerine yakındı. Jake ise tersine, erkeklere çalışmaya devam etmelerini söyledi. Gece çökmüştü. Güneş çoktan batmıştı. Alacakaranlığın kısa ömürlü tonu suların üzerine gri bir örtü gibi yayıldı. Bay Walters'ın teknesi kürekte sallanırken fenerini kaldırmıştı. Diğerleri de kısa süre sonra aynı şekilde tanındı. Sea Dream'in sonunu beklerken tekneler birbirinden uzaklaşmıştı. Bay Emery'nin teknesi neredeyse yarım mil ötedeydi. Yelken ustasının bağırması duyuldu. "Birbirinize daha yakın gelin. Muhtemelen bu gece biraz esinti olur," diye bağırdı Bay Walters Jake'in teknesine yaklaşırken. "Gelirse, kullanabileceğiniz bir şeyden yelken yapın. Tek şansınız onu rüzgarın önünde tutmak. Pusulanız var, batıda kara var, unutmayın." "Oldu," diye yanıtladı mühendis. Etrafına bakındı, rüzgar işareti aradı. Sonra çocuklara alçak bir sesle ekledi, "Bay Walters bu sefer yanılıyor sanırım. Şu an hiçbir hareket yok. Belki sonra gelir," dedi Neil endişeyle. Jake mırıldandı kendi kendine. Ama yeterince yüksek sesle ki Teddy duyabildi. "Yanlış yönden gelirse zor olur bizim için." 10 dakika içinde gece örtüsü tamamen çökmüştü. Diğer tekneler yalnızca küçük sallanıyordu, ışıklarından ya da seslerin uğultusundan anlaşılabiliyordu. Jake'in teknesi diğerlerinden daha az yük taşıyordu. Kendisi ve 2 çocuktan başka yalnızca 3 denizci vardı. Erzak stokları da buna göre azdı. Bu yüzden suda daha yüksek duruyordu. Ve Jake ısrarla söylüyordu, aynı tipte inşa edilmiş tekneler arasında en hızlı yelkenlisiydi bu. 1 saat bile geçmeden, bu iddia sınanacaktı. Bay Walters'ın öngördüğü rüzgar doğudan geldi. İlk etkisi hissedilince Jake rahatlama tonuyla bağırdı. "Bu sefer şanslıyız çocuklar. Bizi doğru yöne itecek. Çok fazla çalışmadan karaya ulaşabiliriz. Kürekleri birkaç kat bağlayın ve öne koyun. İhtiyaç olursa çabuk yakalarız." Yelken hazır hale getirildi. Küçük de olsa, rüzgara sunulduğunda tekne müzik gibi ilerledi. Jake dümen iplerini tutuyordu. Çocuklar yanı başında oturuyordu. Teknenin dibinde uzanıp uyuyakalacak kadar yorgunlardı. Kıçtaki su sesini dinlerken Neil başını kaldırıp sordu. "Diğerleri nerede?" "Oldukça geride. Bu teknenin hızını biliyordum. Ama birlikte kalma emri vardı," diye alarma geçti Neil. "Doğru. Ama ne yapabiliriz ki? Yelkeni küçültemeyiz, geriye hiçbir şey kalmaz. Ve dalgaların önünde koşmaya devam etmemiz şart. Ama bir daha göremeyebiliriz onları. Merak etme, hepimiz aynı yöne gidiyoruz. Kara göründükten sonra onlar yetişene kadar bekleriz." Jake olumlu konuşuyordu. Ama Teddy ve Neil pek de rahat değildi. Yapabilecekleri farklı bir şey yoktu. Ve her biri korkusunu diğerinden saklamaya çalıştı. Rüzgarın ağırlığı gece ilerledikçe arttı. Denizcilerin zaman zaman temkinli konuşmaları, çocuklara bu konuları en iyi bilenlerin endişeli olduğunu gösteriyordu. Ara sıra az miktarda su içeri alındı. Ama hızla boşaltıldı. Bir denizcinin dediği gibi, yarar zarardan fazla, çünkü onlara yapacak bir şey veriyordu. Ciddiyete rağmen, Neil ve Teddy gece yarısından önce uyuyakaldı. Yaşanan çatışmadan habersiz kaldılar. Kırılgan araç rüzgarın tam önünde tutulmak zorundaydı. Aksi takdirde arkadan gelen tehlikeli derecede yükselen dalgalar tarafından ezilirdi. Dümendeki beceri, tek koruyucuydu. Karanlık saatlerde tek bir an bile dikkati gevşetmek güvenli değildi. Sürekli baskı, fiziksel yorgunluktan bile daha yıpratıcıydı.
Gün doğmak üzereyken Neil uyandı. Teddy'yi de uyandırdı. Jake'e sordu. Diğer tekneleri görebiliyor musun? Henüz değil. Ama gün doğduğunda bazıları görünür. 1 milden fazla uzakta görmek zaten mümkün olmazdı. Deniz çok yüksek değil mi? Diye çekingen bir sesle sordu Teddy, doğrulmaya çalışarak. Jake omzundan tuttu ve hızla dedi. Fazla hareket etmek güvenli değil. Biraz daha otur. Rüzgar azalana kadar. İstediğimizden fazla var ve tekne çok dikkatli tutulmalı, yoksa sorun çıkar. Çocukların tek yapabileceği, etraflarını kuşatan tehlikeleri izlemekti. Birbirlerinin ellerini tutarak güneşin doğmasını bekledi, partinin geri kalanının yakında olduğunu umarak. Ufukta güneşin ilk ışınları belirdiğinde denizciler her yöne baktı. Ama ne kara, ne de başka bir tekne görünüyordu. Diğer teknelerden uzaklaşacağımı biliyordum, dedi Jake, yüzünü en ufak bir dikkatsizlikle bile herkese ölümcül olabilecek dümenden kaldırmadan. Bu rüzgar dinerse burada bekleriz. Onlar yakında görünür. Ama diğer tekneler de battı mı, diye önerdi Neil, boğazını tutan bir hıçkırıkla. Babasını bir daha göremeyebileceğini fark etmişti. Böyle bir şeyi varsaymayacağız, diye sert bir sesle yanıtladı Jake. Orada bu tekneleri çok daha iyi yönetebilecek insanlar var. Geceyi güvenle atlattılarsa, neden aynısını yapmış olmasınlar? Onları görmememiz için tek açıklama bu, dedi denizcilerden biri. Yavaş ilerliyorlarsa, fark etmeden geçtiğimiz kıyıya çoktan ulaşmış olabilirler. Sea Dream'i terk ettiğimiz yerden 50 mil uzakta olmalıydık. Tam doğru, dedi Jake şimdi alışıldık neşesiyle. Ve yakında bir yere ulaşacağız. Orada bacaklarımızı biraz esnetiriz. Bir şeyler yiyelim de. 30 saatlik nöbette olan bir adam gibi hissediyorum. Öyleydi bu arada. Gemici değil misin? Bu kadar iyi tekne kullanan başka birini görmek isterdim. Benimle olsaydın, gece yarısından önce dibini görürdün. Beni övdüğün için tekmeleyeyim seni, dedi Jake gülerek. Ama fazla abartma, gururlanmayalım. Sadece gerçeği söylüyordum. Rüzgar tazelendi, yolculuğun bitmek üzere olduğuna karar verdim. Ama işte buradayız. Ve muhtemelen biraz daha sürer. Tabii bir kuzey daha vurmadıkça. Adam konuşurken arka taraftan 2 konserve kutusu, biraz sert ekmek ve küçük bir kavanoz turşu getirildi. Kutular açıldı. Gemideki herkes doyurucu bir yemek yaptı. Özellikle çocuklar, yedikçe oldukça neşelendi. Rüzgar biraz azalıyor. Sanırım öğlene kadar tam sakinleşir, dedi Jake, denizcilerden birine kısa bir mola verdikten sonra. Yakında hepimiz biraz uyuyabiliriz. Araziyi görmemiz ne kadar sürer sence, diye sordu Neil. Söyleyemem evlat. Ama tahminim, küçük yat battığında Küba kıyısının oldukça altındaydık. O kuzey bizi rotadan çok saptırdı. Bay Walters'ın konumda hata yapmış olması da mümkün. Ama bir mühendis için bu tür değerlendirme yapmak tam doğru değil. Bu esintinin tutup tutmayacağını öğrenmek uzun sürmez. Bu gerçekten teselli edici, dedi denizcilerden biri. Ardından 3 adam kura çekti. Hangi ikisinin, aşağıda, nöbet tutacağını belirlemek için. Öğlen saatlerine kadar çok az şey değişti. Rüzgar azaldı ve güzel bir yelken esintisine döndü. Beklenen sakinlik gelmedi. Tekne, kötü özle rağmen harika düğümler atıyordu. Çocukların pozisyonlarını değiştirmesine izin verildi. Kıç tarafta oturarak dinlendiler. Saat 12 civarında Jake kendini uzatıp uyudu. Dümen başındaki adama, gerekirse uyuyanlardan birini uyandırma izni verdi. Çocuklar sırayla uyukludular ya da ufukta diğer teknelerin izini aradılar. Yiyecek ve su sıkıntısı yoktu. İstedikleri zaman yediler. Teddy, ev ihtimalleri hakkında arkadaşıyla konuşmaya çalıştı, ama Neil babası için o kadar endişeliydi ki başka hiçbir şeyden söz edemiyordu. Günün sonuna doğru rüzgar yeniden güçlendi. Jake uyandı, özür diler bir tonla dümen başındaki adam. Biraz daha dayanabilirdim. Ama bir değişiklik olduğunu bilmek istiyordunuzdur. Ve var, dün geceden daha esintili olacak gibi görünüyor. Kara görüntüsü yok mu? Hayır efendim. Ama Küba kıyısı, yaklaşana kadar görünmez zaten. Jake akşam yemeği yedikten sonra dümen başına geçti. Ardından çocuklara bir önceki gece gibi uzanmalarını tavsiye etti. Orada rahat olursunuz. Islanma ihtimaliniz de az. İkisi de hemen itaat etti. Teddy sert tahtalar üzerinde esnerek mırıldandı. Kemiklerim deriden sızıyor gibi. Her zaman bu mu böyle? İşler olabileceğinden kötü değil. Şikayet etmeyelim, diye yanıtladı Neil felsefi bir sesle. Ama aynı zamanda bu pozisyonda bir gece daha katlanamayacakmış gibi görünüyordu.
Tehlikeye rağmen, sakinler rüzgardaki artışı memnuniyetle karşıladı. Çünkü her geçen mil onları karaya bir adım daha yaklaştırıyordu. Neil ve Teddy dışında herkes, geceyi iyi bir ruhla geçirdi. Egzersiz eksikliği nedeniyle çocuklar tam uyuyamadı. Birkaç anlığına uykuya daldıklarında, rüyalar o kadar ürkütücüydü ki uyanıklık, etraflarındaki tüm tehlikelerin tam bilgisiyle bile tercih edilirdi. Sanki 20 saat geçmişti, 10 saat yerine. Baştaki adam sevinçle bağırdı. Şimdi kara göremiyorsam, bu hayatımda hiç görmediğim içindir. Nerede, diye sordu Jake, karanlıkta bir şey ayırt etmeye çalışarak. Tam önde. Bir caydan daha büyük olmalı, yoksa bu kadar gözükmezdi. Yaklaşmakta olan şafağın gri ışığı geceyi kaldırıyordu. 10 dakika sonra herkes açıkça görebildi. Kara bir kütle. Toprak olmaktan başka bir şey olamazdı. Dalga gürültüsü duyuluyordu. Jake endişeli bir sesle dedi. Nasıl başaracağız bilmiyorum. Ta ki onu tombullaştırmasak, doğrudan devam etmek tehlikeli bir deney olur. Yelkeni in ve kürekleri çalıştır. Böylece bir iniş yeri seçebilirsin. Tamam, halyadı bırakın. Ama tuvali birinin altına koyabilir misiniz? Bu emir neşeyle verildi ve yerine getirildi. Herkes en iyi ruh halindeydi. Artık yorucu yolculuğun sonu görünüyordu. Kısa sürede tekne, ağır dalgalar üzerinde hafifçe yükselerek kıyıya yaklaştı. Her an kıyı daha net görünüyordu. 30 yarda kaldıklarında, mercan bloklarıyla dolu bir kıyıya vardılar. Jake bağırdı. Dayanın çocuklar. Dalgalar bu kadar yüksekken oraya koşmak aptallıktan beter olur. Daha iyi bir yer bulamaz mısın, diye sordu adamlardan biri. Her iki yönde de 1 mil boyunca aynı görünüyor. Yukarı ya da aşağı koşarken boğulma tehlikesi daha fazla. Burada deneyelim. Bir dalgaya binirsek, su derinleşince atlayabiliriz. Kıyıya çarpınca her şeyi kurtarmak daha kolay olur. Bu fikri beğenmedim, diye yanıtladı Jake. Ne olacağını bilemeyiz ve o kayalardan birine vurmak zor olur. Ama denizciler ne olursa olsun girişmeye kararlıydı. Birkaç saniye sonra tartışmayı reddettiler. Sen daha iyi biliyorsun, dedi Jake. Artık kendi yolunu bulmak doğru değil. Ama çocuklar ve ben burada bekleyeceğiz. Ta ki çarptıktan sonra. Kıyı hakkında hiçbir şey bilmeden kenara atlamak akıllıca değil. Tabii ki kıyıda daha yukarıya vuracak. Yoksa çabucak alabora ederdi. İstediğini yap. Ben de öyle. Şimdi içeri mi girelim? Denizciler botlarını çıkardı ve şiddetle küreklere vurdu. Jake alçak sesle çocuklara dedi. O çarpar çarpmaz atlamaya hazır olun. Ama öncesinde değil. Kayaları izleyin ve dalganın sizi geri çekmesine izin vermeyin. Ağır dalgalar kıyıya doğru uğultulu bir sesle yükseliyordu. Konuşmak güçtü. Köpüklü sulara bakaran Teddy, küçük bir teknenin orada bir an bile hayatta kalabileceğini hayal bile edemedi. Neal'in elini sıkıca tuttu. Veda eder gibi. Neil hızla, umut dolu bir bakış attı. Kıyıya sivri bir yaklaşım yapıyorlardı. Tam zamanı bulmak için teknenin her hareketini izlemeleri gerekiyordu. Jake'in örneğini takip ederek ikisi de engelden kalktı, eğilmiş pozisyonda, kendilerini korkuluğa tutturdu. Devasa bir dalganın tepesinde taşınan küçük tekne, bir an havada asılı kaldı. Ve su kütlesi içine 3 denizci hızla atlayıp kaynayan köpüğün içine daldı. Teddy boğuk bir acı çığlığı duyduğunu sandı. Ama tam o anda yalnızca kendi hayatını düşünebiliyordu. Etrafına bakacak zaman yoktu. Tekne aniden öne fırladı. Su kıç ve yanlarda hızla yükseldi. Jake bağırdı. Şimdi. Tekne çarptığı anda çocuklar atladı. Birkaç korku dolu saniye, tutunup tutunmayacakları belirsizdi. Hain bir dip akıntısına karşı kendi güçlerini koruyabilecekler miydi? Teknenin yanlarına yapışarak, her kaslarını zorlayarak, başardılar. Dalga çekilince küçük gemi keskin bir mercan parçasının üzerinde yatıyordu. Neredeyse tamamen enkaz. Tutun ve yukarı itin, diye bağırdı Jake. Hayatınızda hiç çalışmadıysanız şimdi çalışın. Yoksa tüm stokları kaybederiz. Yarım dakika boyunca üçü de tüm güçleriyle uğraştı. Tekne parçaları ve Sea Dream'den getirilen mallar, yüksek bir kıyı şeridine, bir sonraki dalganın ulaşamayacağı yere çekildi. Bir sonraki dalga daha da yüksek bir uğultuyla içeri girdi. Sanki avından mahrum bırakılmış gibi öfkeliydi. Bu iş tamamlanana kadar etrafına bakmak mümkün değildi. Denizciler ve Teddy denize bakınca, hiçbir canlı görünmüyordu. "Neredeler?" diye bağırdı Teddy. Jake, kaynayan suları birkaç saniye izledi. Sonra hüzünle yanıtladı. "Korktuğum buydu.
Ya keskin kayalardan birine çarptılar ya da alt akıntı o kadar güçlüydü ki sürükledi onları. Üçü de mi boğuldu, diye ağladı Neil. Eğer hayatta olsalardı, şimdiye kadar görmemiz gerekirdi. Jake kıyı boyunca koştu. Belki bir yerden kaçmayı başarabilmişlerdi. Teddy ve Neil da arkasından koştu. 5 dakika geçince artık hiç şüphe kalmadı. Tekne çarpmayı bekleselerdi, bizim gibi, karaya çıkmak bu kadar zor olmazdı. Ama artık bir daha göremeyeceğiz onları. Çocuklar, 3 güçlü adamın bu kadar hızlı hayattan koparıldığını güçlükle kavradı. Gerçek ortaya çıkınca, derin bir çöküntü her şeyi kapladı. Teddy yüzüstü kuma atıldı ve kederine teslim oldu. Neil ve Jake sessizce yanı başında dururken, bu felaketin ağırlığı, kendi kaderlerinin ne kadar ince bir ipliğe bağlı olduğunu da hatırlatıyordu. Kıyıda ne kadar beklediklerini, umutsuzluk içinde ne kadar kaldıklarını kimse bilmiyordu. Jake kendini ilk toplayan oldu. Zihinsel sorunlar için en iyi çarenin iş olduğunu söyledi. Büyük bir çaba göstererek neşeli bir ses çıkardı. "Dinleyin çocuklar, bu şekilde bu işten kurtulamayız. Diğer tekneler gelene kadar burada beklememiz gerekiyor. Ve yaşamak için bazı hazırlıklar şart. Malları güvene almalıyız. Günün geri kalanında yapacak çok işimiz var. Diğer teknelerin ne zaman gelmesini bekliyorsun?" diye sordu Neil. Jake kendi içinden, her teknenin tam da bu noktaya gelmesinin pek olası olmadığını düşündü. Ama arkadaşlarının acısını artırmak istemiyordu. 48 saat olabilir. Bazıları çok ağır yük taşıdığı için deniz demiri atmış olabilir. Hareketsizken zaman sayamıyoruz. Ne zaman geleceğini söylemek zor. Buraya kesinlikle inecekler mi? Jake bir an tereddüt etti. Sonra kesinlikle gerekli olduğunda, koşullar yalanı zorunlu kılıyordu, diye düşündü ve olumlu yanıtladı. Tabii ki. Başka nereye gidebilirler ki? Küçük bir yön farkı olabileceğinden korktum. Hepimiz rüzgarın önünde ölü kalmak zorundaydık. Neredeyse aynı noktaya çıkmak zorundayız. Bu cevap Neal'i tatmin etti gibi göründü. Teddy de yavaş yavaş doğruldu. Jake ne önerirse yapmaya hazır olduğunu gösterdi. Mühendis aklına pek çok öneri getirdi. Yalnız olsaydı ya da böyle bir Tonis'e ihtiyaç duymayan biriyle olsaydı, bunları asla düşünmezdi. Tüm mallar önce sahilden uzaklaştırıldı. Yaklaşık 100 metre ötedeki bir orman kenarına taşındı. Çiğ ve neme karşı bir barınak yapıldı. Tekne parçaları dikkatlice toplandı, aynı yere bırakıldı. Ardından yakındaki kuru dal ve çürük odun parçaları toplanıp sahil kenarına yığıldı. Bir gemi ya da tekne görünürse, sinyal için. Bu iş öğlene kadar sürdü. Jake erzak stoklarının izin verdiği kadar bir yemek hazırladı ve onları çağırdı. "Haydi çocuklar, kendinizi doldurun. Diğerleri geldiğinde çalışmaya hazır olun. Sonra biraz dinleniriz. Bu sıcak iklimde öğleden sonra uzanmak doğrudur. Ardından da biraz keşfe çıkmak gerekiyor. Gerçekten Küba'da mıyız bilmek istiyorum." Çocukların açlığı yaslarından fazlaydı. Yemeğe hak verdiler. Teddy 3. dilim konserve eti alırken dedi ki, "Biraz avlanmaya çıksak fena olmaz. Sebze falan. Yoksa erzak kısa sürede biter." Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bu ormanlarda faturayı hafifletecek çok şey bulmalıyız. Her halükarda bunu yapamıyorsak, siz çocuklar avcı olmak zorundasınız. Şanslısınız ki silahlarınız ve bolca mühimmatınız var. Bu son öneri çocukları harika memnun etti. Jake ise en sıcak saatlerde uyumalarını ısrarla önerdi. Günün ilerleyen saatlerinde ikisi de gecikmeden ormana doğru yola çıkacaktı. Gölgede uzanınca uyku hızla geldi. Jake bunun farkına varınca yavaşça kalktı. Kıyıya doğru usulca giderken kendi kendine söylendi. Bu işin içindeki en zor durumlardan biri. Tam olarak nerede olduğumuzu bilmek için her şeyi verirdim. Küba olduğundan emin değilim. 2 gün geçer de bir yelken görmeyiz. O zaman çocuklara ülkeyi dolaşmaya heveslendirecek bir hikaye uydurmam gerekecek. Burada kalmaktan iyidir. Bize yardım edebilecek birini bulma ihtimali pek yüksek değil. Kıyı boyunca tam 2 mil yürüdü. Ama manzara hiç değişmedi. Kıyı mercan kayaları ve yoğun ormanla kaplıydı. İnişlerinde gördüklerinden başka hiçbir şey görünmüyordu. Sonra Jake, çalılıklar arasından geçerek içeri girdi. Bitki örtüsü, küçük teknenin başlangıçta düşündüğünden daha güneyde bir karaya oturduğuna işaret ediyordu. Suda tek bir yelken bile görünmüyordu. Geri döndüğünde, barınağın kurulduğu yerde durumu daha da kötüydü. Teddy ve Neal'i eskisinden daha umutsuz buldu. "Sanırım burada birkaç gün beklememiz gerekiyor.
Diğer tekneler gelmezse, sadece ülkeyi kat etmek kalır. Ama bu sırasında ateşe ya da vahşi hayvanlara rastlama ihtimali yüksek. Arkadaşları hala uyuyordu. Jake de yanlarına uzandı. Keşfe gittiğine dair şüphe uyandırmamak için. Başka koşullarda dalgaların monoton uğultusu onu uyuturdu. Ama şimdi kaygısı o kadar büyüktü ki, gözler bir türlü kapanmadı. Siesta'nın geri kalanını ne yapmanın daha doğru olduğunu düşünerek geçirdi. Boşuna. Çocuklar öğleden sonra geç saatlerde uyandı. Neil hızla ayağa kalktı. Hepimizin aynı anda uyuması yanlış. Tekneler biz uyurken göründüyse, babam bizim nerede olduğumuzu bilemez. Belki kıyıda başka bir yer arayacaklardır. Bu konuda endişelenme, evlat. Dürüstçe izledim. Ufukta bir deniz martısı kanadı bile görünmedi. Teddy Jake'in avlanmadan söylediklerini hatırlayarak silahları temizlemeye başladı. Çıkarmada iyice ıslanmışlardı. Neil ise yavaşça yürüyüp suya baktı. Çok uzağa gitmeden kumda ayak izleri gördü. Heyecanla bağırdı. Burada biri var. Belki babamız bizden önce geldi. Böyle bir şans yok, diye yanıtladı Jake. Siz uyurken o yönde ben yürüdüm. O zaman aynı yeri tekrar dolaşmak zaman kaybı. Neil geri döndü ve Teddy'nin yanına gelince ekledi, ben de kendi payıma düşeni yapacağım. Çok geç söyledin. Bittim zaten. Haydi bakalım, avda ne yapılabilir? Kızarmış bir kuş, tuzlu et ve bisküviden büyük bir ilerleme olur. Peki, Jake burada yalnız kalmaya razıysa tabii. Beni katılmaktan ne alıkoyuyor? Tekneler görünürse birinin kalması lazım, diye yanıtladı Neil. Mühendis umursamazca dedi. Bunu düşünmemiştim. Her şey yolunda, gözlerimi uzakta tutarım. Ve kendi kendine ekledi, keşke bu konuda bu kadar emin olmasaydım. Başkaları gelirse hayal kırıklığı o kadar büyük olmaz. Jake çocukları plajdan çok uzaklaşmamaları konusunda uyardı. Ormanda kaybolma tehlikesi vardı. Aralarında çalılıkların içinde kayboldu. Artık kendisini hızla bastıran umutsuzluğa karşı savaşamıyordu. Bu mevsimde ormanın içinden geçmeye kalkışmanın ne kadar tehlikeli olduğunu gayet iyi biliyordu. Durgun her yerde ateş mikropları pusuya yatmıştı. Ve bu dar kum şeridinin sunabileceğinden daha avantajlı bir yer bulmak da son derece güçtü. Nerede olduğumuzu bilseydim bu kadar kötü olmazdı, dedi kendi kendine. Güney Amerika kıyısında olmamız mümkün değil. Ama öyleseydi, durumumuz gerçekten çok kötü olurdu. Kıyıyı yukarı doğru takip etmenin daha iyi olup olmayacağını düşündü. Uzun süre bu konuda kafa yordu. Tatmin edici bir sonuca varamadı. Bu kısır spekülasyonda 2 saat geçirdi. Sonra çocuklar yanlarında 2 büyük voko kuşu getirdi. Yabani hindiye çok benziyorlardı. Böyle av varken açlıktan ölmeyiz, diye bağırdı Neil zaferle. Daha uzun kalsaydık bir düzine vururduk. Ama sadece öldürmek için anlamsız. Bu eti bozulmadan önce yemek zor olur zaten. Ne kadar ileri gittiniz, diye sordu Jake, yüzünden hayal kırıklığını silmeye çalışarak. Yoksa yoldaşları, durumun ne kadar çaresiz olduğunu anlardı. Yarım milden fazla değil, dedi Teddy. Ülkenin genel görünümü nasıl? Çalılık bazı yerlerde çok yoğun. Sağ tarafta biraz bataklık gibi görünen bir yer var. Oradan bulduk bu kuşları. Bir de, konuşurken Teddy gömlek kolunu kaldırdı ve tenindeki siyah noktalara işaret etti. Bunlar keneler, ya da İspanyolların dediği gibi garrapata, diye yanıtladı Jake, bıçağını açarken. Ne kadar çabuk kurtulursan o kadar iyi. Muhtemelen kötü yara açarlar. Kesilecek mi bunlar, diye sordu Teddy endişeyle. Tam değil. Ama acı vermeden kurtulmak mümkün değil. Derinin altına çok hızlı girerler. Jake metodik bir şekilde başladı. Böcekler etten çıkarılırken Teddy sık sık yüksek sesle sızlandı. Ardından Neil de aynı işlemden geçti. Yaklaşık 1 saat sonra, avcılar zararlı böceklerden kurtulmuştu. Artık gün batımı yakındı. Tüm ekip hokoları kavurma hazırlığına girdi. Tüyler koparıldı, bağırsaklar çıkarıldı ve keskin bir kazığa saplanan kuşlar ateşin önüne yerleştirildi. Tam tatmin edici bir pişirme yöntemi değildi. Bir kısmı iyi kızardı, bir kısmı ise tam ısınmadı. Ama Teddy'nin dediği gibi, hiçbir şeyden çok daha iyiydi. Ve üçü de işe koyuldu. Gün batımından yaklaşık 1 saat sonra görev tamamlandı. Bu sırada üçü de gerçekten açtı. Yarı pişmiş tavuklar, Sea Dream'deki en görkemli yemeklerden bile daha lezzetliydi.